Merhaba sevgili arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Sizlere bahsetmiş olduğum eğitimlerin ilkine başlıyoruz. Öncelikle herkese çok teşekkür ediyorum. Daha önce paylaşmış olduğum videonun dönüşleri çok güzel oldu. Oradan aldığım destekle inanın bana burada daha böyle bir istekle, arzuyla sizlere anlatmaya devam edeceğim. Yine söylüyorum, sürçülisan edersem affola, bu heyecanıma yenik düşmezsem eğitimleri tamamlayacağız. Varlığınız kıymetli, dönüşleriniz kıymetli. Bundan gerçekten güç aldığımı bilmenizi isterim. Yine söyleyeyim, videolarımı paylaşırsanız, yorumlarsanız, desteklerseniz, takip ederseniz ve bilmeyenlere ulaştırırsanız asıl amacımıza ulaşmış olacağız. Şimdiden herkese tekrar teşekkür ediyorum. Şunu da söyleyelim arkadaşlar, yani ben şu anda Brother, Passap ve Silver Reed ile ilgili eğitim vereceğim ama bunun dışında bana çok fazla görsel de geliyor. İşte farklı markalar, ülkemizde kullanılmayan markalar, yurt dışından getirilmiş ve bekletilen makineler. Bu makinalara sahip olan arkadaşlarımız da mutlaka bu videoları izlesinler. Çünkü gerçekten bu tip makinaların izleneceği yol aynı. Sadece işte kullanılacak başlıklar farklı olabilir, verilecek komutlar farklı olabilir. Yani bir örgüye tek yatakta başlama aynı, çift yatakta başlama aynı, işte aksesuarları kullanma aynı, bir kumaşı şekillendirmek aynı. Sadece renklendirme kısmında belki vereceğimiz komutlar farklı olacak. Bunun dışında da izleyeceğiniz yol emin olun çok yakın olacak. Mutlaka bu videoları sizler de izleyin ki o makineleri kullanılır hale getirin. Evet, ilk makinemiz Brother'la ilk dersimize başlıyoruz arkadaşlar. Neden ev tipi makina? Öncelikle onu söyleyeyim sizlere. Çünkü evimizde her yere kolaylıkla kurulabilecek, her yere kolaylıkla taşınabilecek bir büyüklüğe ve ağırlığa sahip. Elimde bir mezure var. Sağdan sola ölçtüğümde 110 santim. Bir masaya kurulduğunda da yukarıdan aşağıya da 35 santimlik bir alana denk geliyor. Makinamızın monte edilecek ayakları var. Bunlar tabii daha küçük bir alanda. Hemen size onu da söyleyeceğim. Şöyle baktığımızda ayaklar içinde bizim için yeterli olan alan 104 santimlik ya da 105 santimlik bir alan bu makineyi kurmak için yeter. İstediğiniz zaman söküp başka bir masaya ya da başka bir yere taşıyabilirsiniz. Ya da benim gibi böyle küçük bir masaya monte ettiyseniz masanızla beraber başka bir yere taşıyabilirsiniz. Burada dikkat edeceğiniz şey monte etmiş olduğunuz masanın dayanıklı, esnekliği olmayan düzgün bir zemin olması. Eğer hareketli bir zemine makinenizi monte ederseniz örme esnasında oradaki hareket masanızda olumsuz sonuçlara sebep olur. Bu çok önemli arkadaşlar. İnceliğine dikkat edin, iyi tuttuğuna dikkat edin alt ve üst yatağı. Çünkü biliyorsunuz ki alt ve üst yatağın farklı bağlantıları var. Bu bağlantılar düzgün olmadığı sürece bunu biz örgülerimizde olumsuzluk olarak görürüz. Bu eğitimde manuel bir makine kullanıyoruz arkadaşlar. Manuel makine delikli kartlarla şekilleniyor ve boyut kazanıyor. Elimizde de örmüş olduğumuz kumaşa genişlik ya da darlık kazandırıyoruz. Yine elimizde yapmış olduğumuz desenler var. Ya da desen kartlarına kendi tercihlerimizi, kendi kafamızdan geçen şekilleri konumlandırdığımızda kumaşımızdan da bu sonucu almamız mümkün. Hemen makinamızla ilgili detaylara geçiyoruz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz makine çift plakadan oluşan manuel bir makinedir. Çift plaka olduğunu nereden anlıyoruz? 1 ve 2 tane örgü plakası bulunan makinalara çift plakalı makineler diyoruz. Bunlar tek plak olarak sadece üst kısmı da satılabiliyor, alt kısmı da satılabiliyor. Sadece üst kısmını alıp kullanabiliyorsunuz da. Çünkü renklendirme ve komutlandırma kısmı üst plakada yer alıyor. Alt plakayı üst plaka olmadan kullanma şansımız yok. Çünkü burada bir mekik bağlantısı yok. Haliyle mekik olmayınca ipi de tutamıyoruz. İpi tutan kısım üst yatağa bağladığımızda ortak bir mekik var. Bu mekik sayesinde de alt yatağa ipin geçişi sağlanıyor. Bu nedenle de alt yatak üst yatak olmadan kullanılamıyor. Üst yatak öyle değil. Üst yatak kendi başına bir tek yatak mekiğine sahip. Bu nedenle alt yatak olmadan üst yatakta renklendirme, komutlandırma, şekillendirme her şey yapılabiliyor. Makinamızı daha önce kurulumu ile ilgili bir video paylaşmıştım. İlk defa alanlar o video sayesinde kurulumunu yapabilirler. Biz şimdi masaya monte etmiş olduğumuz bu makinenin örgü öncesindeki hazırlıklarına bakacağız. Eğer problem yoksa
örmeye başlayacağız. Makine öncelikle üst yataktan kuruluma başlanıyor. Çünkü diğer bütün parçalar üst yatağa bağlı olarak devam ediyor. Üst yatağımızı alıyoruz. Şurada ve şurada 2 tane olmak üzere masaya monte edilmesi gereken noktalar var. Önce bu yatağı masaya monte ediyoruz. Sonrasında da alt yatağa şurada birinci bağlantı, bir de asansörün masaya sabitlenmesi gereken ikinci bir nokta var. Her iki tarafta da düzgün bir şekilde bağlandığından emin oluyoruz. Eğer burada olumsuz bir durum varsa bu bağlantılarda, emin olun bu direkt örgünüze yansıyacak. Bu nedenle bu bağlantıları ara ara kontrol edin. Örme esnasında zaman zaman gevşeyebiliyor. Evet, 2 yatağı taktık. Bu defa başlıklarla plakaları nasıl birleştireceğiz onu hemen sizlere söyleyeyim. Şöyle tuttuğunuzda yukarıya kalkmaması gerekiyor. Bunu nasıl yapacağız? Şuradan hemen bir açalım. Şuradan bakın CR'ye geliyorum. Başlıkları boşa alıyorum. Siz eğer burada şuradaki farklı komutlardaysanız buradan çıkaramazsınız. Ama CR'yi aldığınızda bakın şimdi yukarıya kaldırdığımda nerede olursa olsun kolaylıkla yukarıya taşıyabilirsiniz. Bazen iğneler sıkışabiliyor. O durumlarda da daha dikkatli olarak hareket etmeniz gerekiyor. Şimdi burada başlığı yerleştirirken dikkat edeceğimiz birincisi şuradaki ray, ikincisi de buradaki kanal. Şöyle göstereyim. Rayın buraya, kanalın da şuraya girdiğinden emin olmamız lazım. Önce olmaması gerekeni anlatacağım. Bakın şimdi arkayı taktık, önü takmadık ve ilerledik. Ne oldu? Başlık hareket halinde. Böyle bir bağlantı doğru değil. Hemen böyle bir şey olduğunda dışarıya çıkarıyorsunuz ve tekrar raya ve kanala girdiğinden şuraya ve şuraya girdiğinden emin olarak ileriye doğru itiyorsunuz ve buradan tekrar örgü konumuna getiriyorsunuz. Böyle unutmayın. Çünkü biliyorsunuz ne demiştik? Çektiğinizde gelebilir demiştik. Başlığı yerine taktıktan sonra hemen buradan örgü ayarına geliyoruz ve tekrar kilitleme işlemini yaparak başlığımızı sağlıklı bir şekilde örgü öncesine hazırlıyoruz. Üst yatak başlığımızı taktık. Alt yatak başlığımızda da şurada bir kanal var ve burada bir kanal var. Bu tabii ki üst yataktaki başlıktan daha kolay takılabiliyor. Ama önce alt tarafı takacaksınız. Biraz ilerletip şöyle üst taraftaki kanala da yapıştırdığınızda sağ ve sola rahatlıkla gidip gelecek. 2 başlık da yerini aldı ama hala bir eksiklik var. Nedir bu? Mekikler. Mekiklerden önce şunu kontrol etmemiz lazım. Üst yatak ve alt yatak arasındaki bağlantı normal mi? Her iki taraftan. Eğer bu mesafe çok yakınsa problem, mekikler yürümez ve şuralara takılır. Eğer bu mesafe çok açıksa yine yürümez. Bu defa iki başlık birbirini tutmaz ya da birbirine yaklaşmakta sıkıntı olur. Bağlantı problemi demektir. O yüzden önce şu mesafeyi kontrol edeceğiz. Peki nasıl? Bunun bir ölçeri var mı? Evet, var. İşte kahramanımız burada. 1'de 1 tarağımız sayesinde bu mesafenin doğru olup olmadığını kolaylıkla kontrol edebiliyoruz. Buraya bıraktım ve gördüğünüz gibi düşmedi. Eğer bu mesafe fazla olsaydı bu tarağı buraya bıraktığımda düşecekti. Ya da bu mesafe çok sık olsaydı bu defa da bu tarağı buraya takmakta zorlanacaktım. Bu nedenle düzgün bir bağlantı yaptığımın göstergesi bizim bu 1'de 1 tarağımız olacak arkadaşlar. Aklınızda olsun. Çift yataklı bir örgü yapacağınız zaman önce bu kontrolü yapın. Sonra örgüye başlayın ki örgünüzde problem çıkmasın. Oldu ki burada bir problem yaşadık. Peki bunu nasıl düzeltebiliriz? Hemen böyle bir durumda şu yanlardaki vidalara geliyoruz. Bunları gevşetiyoruz. Tarağımızı buraya bırakıp alttan da böyle destekleyerek tarağın burada olması gereken pozisyonu ayarladıktan sonra buradaki vidaları tekrar sıkarak düzgün bir bağlantıyı sağlıyoruz. Bu kahramanımızı böyle bekletelim.
Çok güzel, her şey yolunda gidiyor ama hala eksiklerimiz var. Nedir? Yani bunları bağlamış olsak bile şu anda bir ip bağlantısı yapamıyoruz. Bu ip bağlantısını yapabilmemiz için de burada yine 2 tane mekiğimiz var. Bu mekiklerden yardım alacağız. Plakalarımız birbirine yakınsa tek plaka mekiğini takma şansımız yok. Bakın buraya taktığım anda zaten alttaki başlık bunu takmama izin vermiyor. Bu nedenle sakın böyle bir durumda zorlamayın arkadaşlar. Bu mekiği takabilmemiz için önce alt yatağı aşağı indirmemiz gerekiyor. Tek plaka mekiği, çift plaka mekiği. Bu durumdayken alt yatağı üst yatağa bağlamak için çift plaka mekiğini alacağız. Ve şuradaki vidalama kısmına sabitleyeceğiz. Bunu yapmak için önce şu alttaki başlığı şöyle bir uzaklaştıralım. Şöyle yapalım. Şimdi burada dikkat edeceğimiz şeylerden bir tanesi yine bakın şu sesi duymanız gerekiyor. Tık diye bağlantıyı kurdu. Sağlıklı bir bağlantı yaptık. Çünkü şu 3 tanesi bakın yan yana duruyor. Eğer sağlıksız bir bağlantı yapmış olsaydık şuradaki metal ya buraya dayanacaktı ya da şuradaki haznenin dışında kalacaktı. Tekrar bu sese bakalım. Şöyle getiriyorum. Bakın. Tık diye oturuyor. Bu sesi duyduğumuzda mutlu olabiliriz. Makinede bazı sesleri duyduğumuzda mutlu olamayabiliyoruz. Şanslıyız. İyi gidiyoruz. Çift yatak mekiğimizi bu şekilde taktık. Peki tek yatak mekiğimizi nasıl takacağız? Onu da buradaki asansörden faydalanacağız. 2 yatak arasını şu şekilde açarak aynı şekilde burayı da açacağız. Ve buradaki vidalardan mekiğimizi çıkarıp tek yatak mekiğini alarak yine bakın burada vida kanalları var. Bu kanallara mekiğimizi takıp vidalarımızı sıkacağız. Şu anda tek yataklı bir örgü yapabilecek bağlantılarımız tamam. Mekik dediğimiz kısımda şurası arkadaşlar. Bu mekik değiştirilebiliyor. Makinalarınızda genellikle yedek olarak bir mekik daha oluyor. Onun fonksiyonları farklı. Bu da düz örgü ve renkli örgülerde kullanılan mekik. Burada yine farklı detaylar var. Bu detaylara mekiğe geldiğimizde değineceğiz. Şimdi makinamız kurulum olarak her şeyle tamamlandı. Vidalarda, bağlantılarda, başlıklarda ve mekiklerde problem kalmadı. Neye ihtiyacımız var? Artık bir ip olması gerekiyor ki örgüyü gerçekleştirelim. Bu ipi de buradan alıp direkt mekiğe takamayız arkadaşlar. Buradan direkt mekiğe gelen ipi maalesef gergi olmadığından dolayı yürütemezsiniz. Bunun için ipimizin geçiş noktası olan bir çardak var. Bu çardak ipe hem gerginlik sağlıyor hem de akışını gerçekleştiriyor. Bu nedenle şu an bende dörtlü takılı ama sizlerde ikili de olabilir. Tercihe göre istediğiniz çardağı kullanabilirsiniz. Şimdi buradaki ipin geçiş noktasına bir değinelim. İpinizi isterseniz yere, isterseniz masanızın üzerine bırakabilirsiniz. Şimdi tek elimle yapmaya çalışacağım. Önce şuradan geçmesi gerekiyor. Buradan geçirdik. Birinci bağlantı. İkinci bağlantı şu nokta olacak. Bakın şurada bir metal kıskaç var. Bu kıskacın arasından ipin yine geçmesi gerekiyor. Buradan da geçirdik. Sonra şuradaki üçgenden geçiriyoruz. Sonra buradaki antenden geçirmemiz gerekiyor ki ipin gergisini ayarlayabilelim. Bu antenden geçmeyen ipler maalesef gergi olarak toparlamadığı için örgüde problem olarak önümüze geliyor. Lütfen bu gergiyi bu antenden ip geçişiyle sağlayalım. En sonda şuradaki noktaya
şu şekilde takarak, siz burada iğne de kullanabilirsiniz. Tam yukarıdan aşağıya doğru geçirerek ipi mekiğe kadar getirebiliyorsunuz. Şöyle tekrar bir göstereyim ip geçişini. Birinci nokta, ikinci nokta, üçüncü nokta ve burada antenimizle beraber dördüncü nokta. En sonunda bu uçtan geçirerek ipi buradaki kıskaca sıkıştırıyorum arkadaşlar. İpim örgüye hazır. Bütün iğnelerimi ve komutlarımı verdikten sonra örgüye başlayabilirim. Burada şuna dikkat edeceğiz arkadaşlar. İpimizin gerginliğini ayarlayan bir nokta var. Sağ ve sola çevirdiğinizde buradan ipin kolay geçmesini ya da ipi tutmasını sağlıyor. Biz örgümüzün çeşidine göre buradaki ayarı konumlandırıp ipimizin sağlıklı bir şekilde gelmesini sağlayacağız. Yani şuradan geçecek olan ip hafif gergin olmalı. Eğer çok gevşek, şöyle üzerinde şu şekilde durmalı. Eğer bu böyle burada toplanıyorsa problem var demektir. Ya da siz örgü esnasında bu ipi habire çekip duruyorsanız problem var demektir. O zaman hemen çardağı gözden geçirmeniz gerekiyor. Bu ipe siz dokunmadan gergin bir şekilde örgünüzü sağlayacak bir ortam ayarlamanız lazım. Elinizle müdahale ettiğinizde, yanlış yerde tuttuğunuzda yine örgünüzü bu yansıyacaktır. Böyle bir durumda dikkat edeceğiniz ilk şey ipinizin akışını kontrol etmek olacak. İp yoksa örgü de yok arkadaşlar. Bu kadar basit bir denklem bu. Evet, şu anda makinamızın bağlantılarını yaptık. Mekiğimize ve ipimize kadar bütün başlangıçlarımızı gözden geçirerek örgü öncesi hazırlığımızı yaptık. Bundan sonraki dersimizde artık yavaş yavaş makinayı teknik olarak bir tanıyacağız ve yavaş yavaş uygulamalarla yürümeye devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdilik videomu sonlandırıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyerek sevgiler gönderiyorum. Hoşça kalın.